Saat 02:17. Yine uyuyamadım. Uykusuzluğun en kötü yanı gecenin uzaması değil. İnsanı öyle yalnız bırakıyor ki etrafındaki eşyaların nefes alıp verdiğine yemin edebiliyorsun. O karanlık sessizlikte kendi göğüs kafesimin içinde bir tıkırtı duydum sandım. Ama hayır, ses dışarıdan geldi. Ahşap zeminden aşağı, bodrumun derinliğinden. Zihnim rüzgar diye fısıldadı. Yine de kulak kesildim. Ev eskiydi. Gece vakti defalarca inleyen, gıcırdayan tahtalarına alışmıştım. Fakat bu bambaşkaydı. Tek nazik bir piyano notası. Suya düşen bir damlanın yankısı gibi evin içinde dolaştı. Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Yatağımda doğrulup nefesimi tuttum ve bekledim. Birkaç saniye boyunca çıt çıkmadı. Tam gözlerimi kapatacakken aynı notayı tekrar duydum. Bu kez daha kısa, sanki bir soru sorar gibi kesik. Boğazım düğümlendi. Avuçlarımda ter birikti. Ayağa kalkıp ışığı yakmaya cesaret edemedim. İçimdeki mantıkla korku çarpışıyordu sanki. Belki piyano akor tutmuyordu. Eski teller gece esner, kendi kendine ses verirdi. Ya da bir hayvan, fare filan tuşların arasına girmiş olabilirdi. Bir açıklamaya bulmaya çalışarak sabaha dek gözümü kırpamadım. Ertesi sabah mutfakta kahvaltı hazırlarken eşim kaşlarını çatıp sordu. "Gece bir müzik duydun mu sen de?" Yani duraksadım, duydum dedim. Sanki bodrumda piyanodan bir iki nota çaldı. Eşim omuz silkti, "Rüzgardır, ahşap ev işte" diye. Belki de tellerden biri gevşemiştir. Onu haklı çıkarmak istercesine ekledim. Evet, eski piyanolar bazen kendi kendine ses yapar. Yine de ikimizin gözlerinde tedirgin bir gölge vardı. O gün piyano akortçusunu aradım ama şehir dışında olduğunu söyleyip gelemedi. İş çıkışı eve dönerken gün ışığında bodruma inip kendim bakmaya karar verdim. Bodrum kapısını açınca yüzüme çarpan nemli toprak ve yağ kokusuyla irkildim. El feneriyle merdivenlerden indim. Basamaklar altındaki loş odada duvar kenarında paslı bir dolap, çürük raflar ve ortada üzeri eski bir örtüyle kapatılmış heybetli bir cisim duruyordu. Örtüyü kaldırdığımda tozlar havaya savruldu. Ciğerlerime yıllanmış bir kül kokusu doldu. Altında kararmış ceviz ağacından oymalı bir dik piyano ortaya çıktı. Ağır çatlak cilasına parmak izlerim bulaştı resmen. Kapağını yavaşça açtım. İçeride örümcek ağları ve gergin teller. Bir an ürkekçe birkaç tuşa bastım. Notalar boğukça da olsa yankılandı. Eski ama canlı bir aletti. Sessizlikte çıkan seslerin duvarda kaybolmasını dinledim. Sanki ev her çıtırtıyı içine çekip sindiriyordu. Piyanonun başındaki tozlu tabureye oturdum. Parmak uçlarım ahşabın pürüzlü yüzeyini yokladı. İçimde garip bir heyecan vardı. Gece duyduğum sesler gerçek miydi? Bu eski çalgı gerçekten de kendi kendine çalıyor olabilir miydi? Bilmiyorum. Taburenin altında küçük bir çekmece fark ettim. Paslı kulbunu çektiğimde zorlanarak açıldı. İçinden kalın kapaklı bir defter çıktı. Sararmış sayfaların kokusunu alır almaz kalbim hızla çarpmaya başladı. Bu bir nota defteriydi. Defterin ilk sayfasına siyah mürekkeple, titrek harflerle Largo Si minör başlığı atılmıştı. Hemen altında küçük bir kahverengi leke göze çarpıyordu. Belki eski bir kahve damlası, belki de kurumuş bir kan izi. Yutkundum. Elim titreyerek sayfaları karıştırdım. Portrelerin üzerine el yazısıyla notalar dizilmişti. Müziği zihnimde canlandırmaya çalıştım. Gençliğimde biraz org çalmıştım. Notaların dilini tamamen unutmamıştım. Melodi hüzünlü bir sakinlikle başlıyor, sonra hafiften tırmanıyor. Sanki anlatacağı önemli bir şeye hazırlık yapıyor gibiydi. Birkaç ölçü ilerledikten sonra sayfanın ortasında bir geçiş notası dikkatimi çekti. Bu nota diğerlerinden koyu yazılmış, hatta o kadar bastırılarak çizilmişti ki kağıt zedelenmişti. Sanki biri bu geçişi unutulmaz kılmak ister gibi defteri yaralamıştı.
O akşam defteri de koltuğumun altına alıp yeniden Bodrum'a indim. Gün ışığı yerini turuncu bir alacakaranlığa bırakmıştı. Eşim üst katta televizyonu açmıştı. Belli ki sabah bir konuşmadan sonra bu mevzuyu fazla kurcalamamıştı. Piyanonun yanına bir mum koyup yaktım. Titrek ışığında sayfaları nota sehpasına yerleştirdim. Derin bir nefes aldım, soğuk tuşlara dokunmaya başladım. İlk birkaç ölçüdeki melodi odada yankılanırken neredeyse duygulandım. Ezgi, insanda eski bir anıyı uyandıran ama tam olarak hatırlanmayan bir rüya gibi tınlıyordu. Fakat dördüncü ölçüye yaklaştığımda içimi tarifi zor bir endişe kapladı. Notaların arasına yaklaşan o koyu geçişe dair sebebini bilemediğim bir çekinme hissediyordum. Tam o geçiş notasına basacakken evin kapı zilinin aniden acı acı çalmasıyla yerimden sıçradım. Bodrum'un ağır kapısını hızla açıp merdivenleri ikişer ikişer çıktım. Kalbim küt küt göğsümde. Koridoru geçip giriş kapısını araladım. Gece karanlığında kapıda kimse yoktu. Sadece hafif bir rüzgar yaprakları hışırdatıyordu. "Kim var orada?" diye seslendim. Cevap yok. Kapının eşiğinde ayağıma bir kağıt takıldı. Eğilip aldım. Bir fırının broşürü, taşındık yazısıyla posta kutusundan yere düşmüş olmalıydı. Derin derin nefes alarak kendime sinirli bir gülümseme gönderdim. Ne bekliyordum ki? Tüm bunlar sinirlerimi yıprattı biraz herhalde. Ertesi gece aynı saatte cesaretimi toplayıp yeniden piyanonun başına geçtim. Bu ev bana oyun oynuyor diye fısıldadım kendi kendime. Yine de içimde tuhaf bir inat vardı. Yarım kalan ezgiyi mutlaka duymak istiyordum. Mum ışığında notalara baka baka parçayı tekrar çalmaya koyuldum. Yine o uğursuz geçiş notasına yaklaştığım anda bu sefer cebimdeki telefon titreyip yüksek perdeden çalmaya başladı. Korkuyla irkilip duraksadım. Arayan numara bilinmiyordu. Telefonu kulak dayadım. Ses gelmiyordu. Derin bir boşluk sadece. "Alo" dedim. Cevap yoktu. Sinirlerim gerildikçe gerildi. Kapattım. Sabırla yeniden piyano başına döndüm ama parmaklarımın titrediğini fark ettim. 2 gece üst üste tam aynı noktada tesadüf olamayacak şeyler yaşanmıştı. Alt kata hakim sarsıcı sessizlikte merdivenleri çıkıp salona döndüm. Eşim uykudaydı. Olan biteni ona anlatmaya çekindim bile. Bu işte bir gariplik olduğunu artık emindim. Ama tek başıma anlamak istiyordum. Şakaklarım resmen zonkluyordu. İçimde tarif edemediğim o korku giderek büyüyordu. Piyano çalınmak istemiyor gibiydi sanki. Düşündüm. Sanki biri o notayı duyurmamak için elinden geleni yapıyor. O gece çok az uyudum. Ertesi gün boyunca işte aklımdan çıkmadı bu olay. Parmak uçlarım masada hayali tuşları basıp durdu. Melodiyi kafamdan ne kadar kovsam o kadar güçlü geri geliyordu ki sanki duyulmak için benim sabırsızlanmamı bekliyordu. Sonunda karar verdim. Bu işin aslını öğrenecektim. Kendi kendime ya bu parçayı son notasına kadar çalacağım ya da bu evden temelli gideceğim dedim. Gece eşim uykuya daldıktan sonra saat tam 02'de Bodrum'da yerimi aldım. Bu kez hazırlıklıydım. Piyanonun kapağını tamamen kaldırdım. Tellerin arasına fenerimle dikkatlice baktım. Hiçbir anormallik yoktu. Sadece toz ve rutubet sinmiş keçe kokusu. Telefonumu nota sehpasına yerleştirip video kaydını açtım. "Kanıt istiyorsun madem, al bakalım" diye fısıldadım boşluğa. Metronomu kurup yavaş tempoda tuşlara basmaya başladım. Parça ilerlerken gecenin sessizliği içime doldu. Tek duyduğum piyanodan çıkan yumuşak tınılar ve kalp atışlarımın o tınıya tempo tutarcasına vuruşuydu. Soğuk ter şakaklarımdan süzülüyordu. Ama devam ettim. Geçiş notasına doğru yaklaşırken içimde ürperti büyüdü. Sanki karanlığın içinden biri beni izliyordu. Soğuk duvarlar üstüme geliyormuş gibi ağırlaştı. Yine de parmaklarım o son nota için indirdim ve bastım. O an sigortalar atmadı belki ama tarif edemeyeceğim bir şey oldu. Tüm ev nefesini tuttu. Sanki duvarlar bile kulak kabarttı. Tuştan yükselen ses artık bir müzik notası değildi. İnce ince bir gerilme, ardından çınlayan bir kopuş, tellerden fırlayan mekanik bir inilti ahşap tavanda uğultuya dönüştü. Gözlerimin önünde piyano gövdesi içeriden vurulmuş gibi titredi. Zeminden, duvarlardan derin bir homurtu yükseldi. Evin ta kendisi inledi. Bir an için ampuller kısılıp parladı. Sonra söndü. Zifiri karanlıkta kalınca dehşetle yerimden fırladım. Tam o sırada üst kattan bir kapı büyük bir gümbürtüyle çarptı. Eşim uyandı, korkuyla seslendi. "Ne yapıyorsun sen orada?" Cevap veremeden piyanodan bir ses daha duyuldu. Pedal kendi kendine tak diye hareket etti.
Ayağımla üzerine basıp susturmaya çalıştım. Ama pedal sanki ayağımı ittirerek o kırı tıkırtıyı sürdürmek ister gibiydi. Kalbim paramparça bir kuş gibi çırpınırken geri çekildim. Piyano kendi kendine çalmaya başladı. Hayır, çalmak kelimesi bile doğru değil. Sanki bir şey az önce yarım bıraktığım melodiyi öfkeyle tamamlamak istiyordu. Benim basmadığım tuşlar görünmez parmaklar tarafından ardı ardına iniyor, ezgi, acılı, vahşi bir feryada dönüşüyordu. Kulaklarımı ellerimle kapattım ama ses doğrudan beynimde çınlıyormuş gibi ondan kaçamadım. O anla karanlıkta piyanonun açık duran kapağından içeri baktım. Keşke bakmaz olaydım. Tellerin arasında gözüme tuhaf bir şey çarptı. Kıvrılmış mat siyah renkli küçük parçalar. İlk anda toz zannettim ama hayır. Onlar toz değildi. Eğilip ışığa yaklaştırdığımda dehşetle gördüm. Tellerin köşelerine yıllardır sıkışıp kalmış insan tırnaklarıydı bunlar. Gözlerim doldu, midem ağzıma geldi. Kapağı hızla indirip sendeleyerek geriledim. O sırada burnuma keskin ve tuzlu bir koku çalındı. Demir pasıyla karışık bayat bir kan kokusuydu bu. Çocuk gibi çığlık atarak merdivenlere yöneldim. Fener elimden düştü. Karanlık sendeleyerek yukarı çıktım. Eşim merdiven başında beni bekliyordu. Yüzündeki dehşeti hiç unutmayacağım. Tüm vücudum titriyordu ama ne gördüğümü dilim söylemeye varmadı. Sabaha dek gözümü kırpmadan oturdum. Eşim sessizce yanımda durdu. Bazı kabuslar dillendirilemez. O da sormadı zaten. Güneşin ilk ışıklarıyla içimde donmuş bir karanlık vardı. Bu eve dair gerçeği öğrenemezsem delirecektim. Telefon rehberlerini kurcalayıp evi bize satan emlakçının numarasını buldum. Aradım. Uzun uzun çaldıktan sonra açtı. "Beyefendi, acil görüşmemiz lazım," dedim. Ev hakkında bir sessizlik oldu. Sonra kısık bir sesle "öğleden sonra ofise gelin," diye yanıtladı. Kasabanın merkezindeki emlak ofisine girdiğimde beni daha önce evi gezdiren genç adam değil, orta yaşlı, endişeli görünümlü biri karşıladı. "Merhaba," dedi. Ayağa kalkarken onu selamlayıp karşısına oturdum. Hala elimde hafif bir titreme vardı. Lafı dolandırmadan sordum. "Bu evle ilgili bize söylemediğiniz bir şey var mı?" diye. Önce mahcup bir gülümsemeyle gözlüklerini çıkarıp camlarını sildi. Sonra yüzü düştü. Gerçeği saklamanın faydasız olduğunu anlamıştı. Alçak bir sesle "ne duydunuz?" diye sordu. Gözlerimi kısmış, fısıltıyla "Piyanoyu ve defteri," dedim. Bu iki kelime adamın yüzündeki kanı çekmeye yetti. Yavaşça anlatmaya başladı. Bu evin eski sahibi müzik öğretmeniydi. Yıllar önce küçük kızıyla burada yaşardı. Yazın en sıcak günlerinde derslerini Bodrum'da yaparlarmış. Komşular ara sıra içeriden tartışma sesleri duyduklarını söylüyordu. Bir gün Bodrum'da feci bir kaza olmuş. Resmi kayıtlara ev kazası diye geçti ama adam boğazını temizleyip acıyla yutkundu. Kasabadaki herkes aslını bilir. Adamın sinirleri bozulmuş ve bir öfke anında kızının ellerini piyano tellerinin altına bastırmış. Nefesim kesildi ama o devam etti. Gergin bir tel koparken ustura gibi keskindir. Küçük kızın parmaklarını paramparça etmiş. Zavallı çocuk acı şokundan çığlık bile atamamış. Sonra adam, yani babası, oracıkta kendini asmış. Mideme kramplar girerken koltuğun kenarını kavradım. Emlakçı gözlerini kaçırarak "Bunu size en başta anlatmam gerekirdi belki," dedi. Pişman bir sesle. "Ama o ev yıllardır boştu. Kimse almak istemiyordu. Siz cesur görünüyordunuz." Sözleri suçlulukla silindi gitti. Şok içinde ofisten çıktım. Duvara tutunmasam da ayakta duramayacak durumdaydım. Bu dehşet verici hikayeyi öğrendiğimde bütün parçalar yerine oturdu. Piyanoda bulduğum defter, sayfadaki bastırılmış o nota, kızın yarım kalmış melodisi, tellerdeki tırnaklar, kalbim sanki o eve çivilenmiş gibiydi. Ve saat tam 02:17'de duyduğumuz o tek nota, belki de her gece o saatte o zavallı kızın hayaleti, acısını dile getiriyordu. Aklım uğultularla dolu halde eve döndüm. Eşim gözlerimin halinden bir şeyler olduğumu anladı. "Hemen taşınacağız değil mi?" diye fısıldadı. Başımı evet anlamında salladım. Lanetli evde bir dakika daha kalmaya razı değildim. O gün alelacele eşyaları toplamaya başladık. Şimdi saat 02:14. Bu satırları oturma odasında koliler arasında yazıyorum. Evden gitmemize yalnızca birkaç saat kaldı ama ben inatla bekliyorum.
Bodrum kapısını dün mühürledik. Piyanonun üzerine ağır örtüler örttük. Buna rağmen az önce yine aynı şeyi hissettim. Önce o garip koku burnuma doldu. Küf ve eski demirin boğaz yakan kokusu. Ardından tavandan gelen hafif bir tıkırtı. Sanki kilitli bodrumda piyano pedalına bir ayak dokunuyor. Ses kesilince evin sessizliği öyle yoğunlaştı ki kendi nefesimi duyabiliyordum. Ama bitmedi. Biliyorum. Saatime bakıyorum. 02:16. Kulak verdiğim her tıkırtıda irkiliyorum. Kalbim kaburgalarıma çarpıyor. Biraz sonra ne olacağını biliyorum. Karanlığın içinde pusuya yatmış o eksik nota az sonra kendi kendine çalınacak. O nota her şeyi başlatan ve her şeyi bitiren şey. Hem bir sonun çığlığı hem bitmeyen bir yasın ilk sözü gibi. Belki de biz bu evden gideceğiz ama notanın hatırası peşimizi bırakmayacak. Belki de siz, evet şu an bu hikayeyi dinleyen siz o notayı zihninizde duyacaksınız. Saat 02:17. Melodi yeniden başlıyor. Eğer o eksik notanın yankısı sizin evinizde sessizliği de sızdıysa bilin ki bazı melodiler çalınmak için değil, duyulmak için yazılır ve bazı evler duymaya asla bırakmaz.